2008'in sonbaharı. Tüm dünya Lehman Brothers'ın çöküşüyle başlayan büyük bir finansal sarsıntının tam ortasında. Güven sarsılmış, bankalar tek tek batmakta, devletler onları kurtarıyor ama halk çaresizce izliyor. Tam da bu kaosun ortasında kriptografi e-posta listesine internetin karanlık bir köşesinden sessizce bir e-posta düşüyor. Gönderen kişi Satoshi Nakamoto. Mesaj kısa ama devrim niteliğinde. Merkeziyetsiz bir dijital para birimi öneriyorum. Adı Bitcoin. Aylar süren hazırlıkların ardından 3 Ocak 2009 tarihinde Satoshi ilk bloğunu kazdı. Genesis blok. Bu blok sadece bir kod yığını değildi. İçine gizlenen mesaj ise bir çığlıktı. Bu satır Bitcoin'in neden doğduğunu tarihe kazıdı. Merkez bankalarının sınırsız para basma gücüne karşı bir başkaldırıydı bu. Artık yeni bir oyun başlamıştı. Bitcoin ilk doğduğunda bu yeni sistemin ne anlama geldiğini çok az kişi biliyordu. O günlerde Bitcoin'i anlayanlar ya bilgisayar başında günlerce kod yazan geliştiricilerdi ya da finans sistemine güvenini yitirmiş birkaç meraklı. İlk transfer Satoshi'den Halfini'ye gönderilen 10 BTC ile yapıldı. Evet, sadece bu bir testti ama bu transfer tarihin ilk dijital para gönderimiydi. Tıpkı Wright kardeşlerin ilk uçuşu gibi kısa ama devrimciydi. 2010 yılında bir forum kullanıcısı olan Leslie Henich tarihe geçti. 10.000 Bitcoin karşılığında 2 pizza sipariş etti. O pizzalar bugünün değeriyle milyarlar ediyordu ama o zamanlar kimse bunun önemini bilmiyordu. Sadece bir internet parasıyla yapılan ilk gerçek dünya alışverişiydi bu. Bitcoin'in değeri ilk kez bir borsada işlem görmeye başladığında 1 BTC 0.03 dolardı. Düşük fiyatlı, değeri anlaşılmamış bir devdi o zaman. Ama kulaktan kulağa yayıldı. Bankasız para fikri teknoloji meraklılarını etkiliyordu. Kodlar yazılıyor, geliştiriciler toplanıyor, forumlar kuruluyordu. Bitcoin ağı yavaş yavaş güçleniyordu. 2013 yılında bir şey oldu. Bitcoin bir anda 1000 doları gördü. Ana akım medya, haber siteleri, ekonomistler hepsi bir anda bu dijital parayı konuşmaya başladı. Ama yükselişle birlikte ilk krizler de geldi. Mt. Gox isimli Japonya merkezli borsa dünya Bitcoin işlemlerinin %70'ini gerçekleştiriyordu. Ve bir sabah uyandığımızda ekranlarda şu haber vardı. Mt. Gox hacklendi. 850.000 BTC kayıp. Bu olay sadece paraları değil, güveni de sarsmıştı. Birçok kişi Bitcoin bitti dedi. Ama Bitcoin doğası gereği hiçbir merkezi yapıya bağlı değildi. Sistem durmadı, ağ çalışmaya devam etti. Bu yıllar Bitcoin için güven testiydi. Güçlü olanlar kaldı, korkanlar gitti ve kripto topluluğu büyümeye devam etti. 2017 yılına geldiğinde artık Bitcoin'i sadece teknoloji meraklıları değil, tüm dünyanın gündemindeydi. İnsanlar onun nasıl çalıştığını bile tam anlamadan ona yatırım yapmaya başladılar. Bitcoin fiyatı bir anda 20.000 doları dayandı. Herkes kazanıyordu. Twitter'da, forumlarda, sokaklarda herkes Bitcoin'i konuşuyordu. Bu bir çılgınlıktı resmen. Ama balon fazla şişmişti. 2018'in başında sert bir düşüş başladı. İnsanlar paniğe kapıldı, satışlar arttı ve Bitcoin bir kez daha yere çakıldı. Bu döneme kripto kışı dendi. Ama bu kış boşuna değildi. Geliştiriciler, yatırımcılar ve topluluk bu süreçte daha sağlam temeller attı. Hatalardan ders alındı. Bitcoin düşse de inanç kalmıştı. Artık birçok kişi onun sadece bir yatırım aracı değil, bir alternatif finans sistemi olduğuna inanıyordu. 2019 yılı ile Bitcoin yeniden toparlanmaya başladı. Ancak bu kez oyun değişmişti. Artık sadece bireysel yatırımcılar değil, dev şirketler de devreye girmişti. MicroStrategy'nin, yani yeni adıyla Strategy'nin CEO'su Michael Saylor 100 milyonlarca dolarlık Bitcoin aldığını duyurduğunda herkes şok oldu. Ardından Tesla 1,5 milyar dolarlık Bitcoin satın aldığını açıkladı. Bu haber tüm dünyaya şunu gösterdi. Bitcoin artık sadece geeklerin oyuncağı değil, ciddi bir varlık sınıfı. 2021'de Bitcoin yeni zirvesini gördü. 69.000 dolar. Medya yeniden coştu. Manşetler arttı, NFT'ler, DeFi projeleri, Metaverse vesaire. Her şey birbiriyle bağlantılıydı. Ama her zirvenin bir düzeltmesi olurdu. Ve 2021'in sonunda başlayan düzeltme 2022'de de daha da derinleşti. 2022 yılına girerken Bitcoin düşüşteydi. Yatırımcılar da moralsizdi. Ancak Bitcoin tarihini bilenler için bu döngü çok tanıdıktı. Çünkü bir sonraki halving, yani yarılanma yaklaşıyordu. Halving, Bitcoin madencilerine verilen ödülün yarıya inmesi demekti. Bu olay her zaman fiyatları etkilerdi. 2024'teki halving yaklaşırken
beklenti yükselmeye başladı. Bu süreçte Bitcoin tekrardan 60.000 doları aştı. Çünkü artık sadece arz talep değil, makroekonomik koşullar, regülasyonlar ve merkez bankalarının kararları da bu ekosistemi etkiliyordu. Ve şimdi 2025 yılı. Bitcoin hala burada. Fiyat en yüksek tepesi olan 109.000'leri görmüş. Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler Bitcoin'i hala kabul etmeye devam ediyorlar. Ve birçok ülkede yasal düzenlemelerle birlikte kripto paraların kullanımını daha da kolaylaştırıyorlar. Afrika'daki insanlar Bitcoin ile tasarruf yaparken Brezilya gibi ülkelerde dijital paralar resmi ödeme aracı olarak kabul ediliyor. Ve belki de en önemli gelişme, Bitcoin finansal özgürlüğün bir simgesi haline gelmiş durumda. Yatırımcılar sadece daha fazla kazanç beklemekle kalmıyor. Bitcoin, dünya çapında bir topluluk için bir hareket haline gelmiş durumda. Bitcoin'in hikayesi sıradan bir para biriminin değil, insanlığın merkeziyetsizlik arayışının öyküsüdür. Her fiyat hareketi bir ders, her kriz bir sınav ve her yükseliş bir başlangıçtır. Belki de en önemli soru şu: sen bu hikayede hangi sayfadasın?